Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kat kat tel tel pul pul dökülen çörek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık su, 1 bardak ılık süt ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra 2-3 bardak kadar un ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Hamur oldukça yumuşak bir hamur oluyor. 4,5 bardak kadar un kullandım. Kullandığım bardak ölçüsü 250 milimlik bardak ölçüsüdür. Hamurumu toparlıyorum, tezgaha alıyorum. 2-3 dakika kadar daha masada yoğuruyorum. Hamur özlü bir hal alıncaya kadar. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamur toparlıyorum. Hiç mayalandırma işlemi yapmadan hamur kartı ile 4 eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerimi hazırladıktan sonra uygun bir servis tabağına alıyorum. Üzerini kapatıp bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bezelerimi hazırladım. Üzerine biraz un serpiyorum. Daha sonra streçle sardıktan sonra bir tane mutfak havlusuyla örtüp bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Ben bir 15 dakika kadar dinlendirdim. Biraz fazla dinlendi. Sizlerin 10 dakika kadar dinlendirmesi yeterli olacaktır. Mayalı bir hamur olduğu için zaten dakikalar içerisinde tekrardan bu şekilde kabarıyor. Tezgaha alıyorum. Bolca un serpiyorum. Hamur oldukça yumuşak bir hamur. İlk etapta unu biraz bol kullanıyorum. Hamur büyümeye başladıktan sonra sadece serpiştiriyorum. Ara ara yapışmasın diye. 4 tane bezemi de aynı şekilde açıyorum. İlk defa deneyenler için hemen hızlı bir şekilde bir tane daha açıyorum. Bu arada isterseniz ilk etapta merdane yardımıyla biraz büyüttükten sonra oklava ile devam edebilirsiniz. Dördüncü bezemi de açtım. Diğerlerini açtıktan sonra bir sofra bezinin üzerine serdim. 150 gram kadar tereyağını erittim. İçerisine sıvı yağ karıştırmadım. İsterseniz 150 gram kadar tereyağını erittikten sonra çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ karıştırabilirsiniz.
Açtığım hamurun her yerine değecek şekilde güzelce sürdüm. İkinci katını da bu şekilde yerleştiriyorum. Tekrardan bol bol yağ sürüyorum. Yağı kullanırken çok sıcak değil de ılık kullanırsanız daha iyi oluyor. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Dördüncü yufkayı da serdim. Tekrardan bol bol yağ sürüyorum. Dilerseniz tam da bu aşamada iç kullanabilirsiniz. Peynir veya patatesli iç kullanabilirsiniz. Yağ sürüyorum. Ben sade tereyağlı olarak hazırladım. Yağı bol bol sürdükten sonra videoda görüldüğü gibi katlıyorum. Katladıktan sonra elimle yavaş yavaş büyütüyorum. Dilerseniz bir 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra yavaş yavaş elinizle açma işlemine geçebilirsiniz. Hamuru 3'e katladıktan sonra elimle biraz büyüttüm. Tekrardan yağ sürüyorum. Bütün katlarına yağ sürmüş oldum. Kat kat ve tel tel olmasını sağlayacak. Hamuru katladıktan sonra yavaş hareketlerle yavaş yavaş büyütüyorum. Ufak tefek küçük yırtılmalar olabiliyor. Hiç önemli değil. Siz açmaya devam edin. Elimle yeteri kadar açtım. Bu aşamadan sonra merdane ile açıyorum. Tepsi boyutuna gelinceye kadar açıyorum. Büyük boy fırın tepsisi kullandım. Tepsiye yerleştirdim. Üzerini kapattım. 20 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Üzerindeki streçi çıkartıyorum. 2 yemek kaşığı kadar yoğurdun içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ karıştırdım. Daha sürülebilir bir kıvama gelmesi için. İsterseniz yumurta sarısı ve süt de kullanabilirsiniz veya yumurta sarısı ve sıvı yağ kullanabilirsiniz. Üzerine çiğ susam serpiyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar çöreğimi pişiriyorum. Çöreğim pişti, fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde kabardı. Yumuşaklığını ve dokusunu görüyorsunuz. Gerçekten mükemmel oldu. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra bir 10 dakika kadar üzeri örtülü bir şekilde beklettim. Bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Dilerseniz tamamen ılıdıktan sonra da kesebilirsiniz. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.